Görkemli fiziksel görünüşleri, güç ve gövde gösterileriyle imparatorun gücünü temsil ederlerdi. Bu videoda Antik Roma'nın heybetli kahramanları hakkında yanlış ve az bilinen konuları ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bilinenin aksine gladyatörler her zaman kölelerden oluşmuyordu. İlk başlarda savaşçıların çoğu esir alınmış insanlardan ve suç işlemiş kölelerden oluşuyordu. Ancak mezar yazıtları bu demografik yapının milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren değişmeye başladığını gösteriyor. Yazıtlara göre dövüşün ve şöhretin cazibesine kapılan sivil halk da gladyatörle ilgi duymaya başlamıştı. Şöhret ve para kazanma umuduyla gladyatör okullarına gönüllü olarak katılanların sayısı hızla artıyordu. Bu serbest dövüşçüler çoğunlukla çaresiz adamlar veya dövüş kabiliyetine sahip eski askerlerdi. Daha üst sınıfa ait şövalyeler ve senatörler bile savaş hünerlerini sergilemek için arenaya çıkıyordu. Gladyatör dövüşleri aslında cenaze törenlerinin bir parçasıydı. Birçok antik çağ tarihçisi Roma oyunlarının Etrüsklerden alınma olduğunu söyler. Seçkin aristokratlar öldüğünde onları onurlandırmak için köleler veya ölüm cezasına çarptırılmış mahkumlar ölümüne dövüştürülüyordu. Bir nevi ölen kişinin hayattayken gösterdiği kahramanlıkları canlandırma etkinliğiydi. Romalı yazarlar Tertullian ve Festus'a göre Romalılar insan kanının bu arındırıcı bir özelliğe sahip olduğuna inanıyordu. Dolayısıyla bu yarışmalar aslında insan kurban etmenin başka bir şekliydi. Bu cenaze oyunları Jules Caesar zamanında daha geniş bir yelpazeye taşındı. Caesar, ölen babası ve kızı adına yüzlerce gladyatör arasında müsabaka düzenledi. Bu zamana kadar böyle bir şey görülmemişti. İzleyicilerin gözünde bu etkinliklerin ne kadar popüler olabileceği de keşfedilmiş oldu. Halkın sevgisini ve desteğini kazanmak isteyen tüm yöneticiler artık bu organizasyonu düzenler hale geldi. Gladyatörler her zaman ölümüne dövüşmüyordu. Hollywood filmleri ve televizyon yapımları gladyatörleri çoğunlukla ölümüne dövüşlerin yaşandığı arenalarda tasvir etti. Ama dövüşlerin çoğu aslında sıkı kurallar ve uygulamalar dahilinde düzenlenirdi. Müsabakalar iki adam arasında tek bir dövüş şeklindeydi. Bu kişiler benzer ölçülerde ve deneyimleri yakın savaşlar arasından seçilirdi. Hakemler ciddi yaralanmış birini tespit ettiklerinde müsabakayı derhal durdururdu. Dahası izleyiciler sıkılırsa dövüşlerin berabere bitmesine karar verilirdi. Nadir durumlarda ise eğer herkese hayran bırakan bir dövüş sergilenmişse her iki savaşçının arenayı terk etmesine izin verilirdi. Mantıklı düşünmek gerekirse gladyatörleri ağırlamak, beslemek ve eğitmek maliyetli olduğundan yetiştiriciler bu insanların bir hiç uğruna ölmelerini istemezlerdi. Eğitimciler de öğrencilerine öldürmeyi değil yaralamayı öğretirdi. Dolayısıyla savaşçılar yan yana mücadele ettikleri kişileri ağır yaralamaktan kaçınırdı. Yine de bir gladyatörün hayatı genellikle vahşet dolu ve kısa olurdu. Çoğu savaşçı ancak 20'li yaşlarının ortalarına kadar hayatta kalabilirdi. Tarihçiler dövüşlerin ancak 5'te birinin ölümle sonuçlandığını kaydetmiştir. Meşhur baş parmak hareketi muhtemelen ölüm anlamına gelmiyordu. Bilindiği üzere eğer bir gladyatör ağır yaralanmış veya pes ettiğini göstermek için silahını bırakmışsa kaderi seyircinin ellerine kalırdı. Kolezyumda düzenlenen müsabakalarda imparator yere düşen savaşçının ölüp ölmeyeceğine karar veren son kişiydi. Portreler veya filmler çoğunlukla seyircinin baş parmaklarını aşağı çevirdiği sahneler gösterir. Böylelikle anlarız ki gladyatörün ölmesini istiyorlar. Ancak muhtemelen bu doğru bir bilgi değildi. Bazı tarihçiler baş parmağın yukarı baktığı durumda ölüm talebinin olduğunu düşünüyor. İki parmağın uzandığı kapalı bir yumruk, aşağı bakan baş parmak, hatta sallanan bir mendil ise merhamet işaretiydi. Hangi işaret olursa olsun, beraberinde muhakkak kulak yırtan çığlıklarla onu serbest bırakın ya da öldü onu gibi sözler duyulurdu. Eğer kalabalık bunu arzularsa kazanan gladyatör karşısındakine kürek kemiklerinin ortasından kalbine kadar uzanan bir darbede bulunur. Gladyatörler bilinenin aksine nadiren hayvanlara karşı savaşırdı. Hayvanların av olarak kullanıldığı bölümler genelde oyunların açılış etkinliğiydi. Tek bir sergide onlarca zavallı hayvanın parçalanması nadir görülen bir şey değildi. Kolezyumun açılışı için düzenlenen 100 günlük kutlamada toplam 9.000 hayvanın katledildiği düşünülüyor. İmparator Trajan'ın milattan sonra 2. yüzyılda düzenlediği 123 günlük festivalde ise bu sayı 11.000'e kadar ulaştığı söylenir. Çoğu hayvan sadece zevk için öldürülmüşken diğerleri çeşitli numaralar yapmak üzere eğitilmiştir. Hayvanların dövüştürülmesi de oldukça popülerdi.
Vahşi hayvanlar ayrıca bir idam şekli olarak da kullanılırdı. Hüküm giyen suçlular ve Hristiyanlar çoğunlukla aç köpeklerin, aslanların ve ayıların önüne atılırdı. Tabi bu olaylar direkt ölümle sonuçlandığı ve bu kişiler savaşçı olmadığı için gladyatörler hayvanlara karşı savaştı diyemeyiz. Kadınlar da gladyatör olarak dövüşmüştü. Kadın köleler düzenli olarak eşlerinin yanında arenaya girerdi. Ama pek az kadın bunu kendi rızasıyla yapardı. Tarihçiler ilk kadın gladyatörün ne zaman ortaya çıktığı konusunda emin değil. Milattan sonra 1. yüzyılda oyunlarda yaygın olarak görüldüğüne dair bulgular mevcut. Bu kadın savaşçılar ataerkil Roma kültüründe ciddiye alınmamış olabilir. Örneğin İmparator Domirian kadınlarla cüceleri karşı karşıya getirmekten hoşlanırdı. Teke tek dövüşlerde kendilerini kanıtlamayı başaran kadınlar da olmuştu. Yapımı milattan sonra 2. yüzyıl civarına denk gelen mermer bir kabartma, Amazon ve Aşilya adlı iki kadın dövüşçü arasındaki savaşı tasvir eder. Yazıtlara göre bu iki savaşçı onurlu bir beraberlik ile müsabakayı sonlandırmıştır. Kadınlar ayrıca hayvan avlarına da katılmışlardı. Kadınların arenalara çıkışı milattan sonra 2. yüzyılda son bulmuş olabilir. Çünkü İmparator Septimus Severus kadınların oyunlarda yer almasını yasaklamıştı. Kendi içinde bir sendika gibi örgütlenen gladyatörler de vardı. Düzenli bir şekilde ölüm ve yaşam arasında sürüklenen gladyatörler bir kardeşlik ağı oluşturmuştu. Hatta kimileri birlikler veya kolejya denen topluluklar oluşturmuştu. Bunları seçimle getirdikleri kendi liderleri ya da koruyucu tanrıları yönetirdi. Bir dövüşçü mücadele esnasında öldüğünde bu gruplar savaşçının düzgün bir cenaze ile gömülmesini sağlardı. Arenadaki başarılarını anlatan bir de mezar taşı hazırlanıp ölenin anısına mezara yerleştirirdi. Eğer ölen kişinin eşi ve çocukları varsa onların da kayıpları için gerekli maddi desteği almasına yardımcı olur. Bazı Roma imparatorları da gladyatör dövüşlerine katılmıştı. Daha önce şan ve şöhret adına gladyatör oyunlarına katılan yöneticilerden bahsetmiştim. Peki ya bir imparator buna neden katılırdı? Caligula, Titus ve Hadrian gibi birçok Roma imparatoru arenalara çıkmıştı. Elbette bu savaşların çoğu sıkı denetim ve kontrol altında köreltilmiş savaş aletleriyle gerçekleşiyordu. Bu savaşlarda en çok adı geçen imparator ise Marcus Aurelius Commodus'tur. Mızrakla keskin nişancılık yapan İmparator Commodus çoğunlukla yüksek bir platformda duruyordu. Bu güvenli yerden ayıları ve panterleri öldürüyordu. Commodus ayrıca birkaç gladyatörle de savaştı. Gerçi bunlar genelde deneyimsiz savaşçılar veya izleyiciler arasındaki korkmuş, yetersiz silahlandırılmış kimseler oluyordu. İmparator savaşı kazandığında kendini bol miktarda parayla ödüllendirmeyi de ihmal etmiyordu. Sanırım niye savaşa katıldıkları belli gibi. Gladyatörler alt sınıflar arasında büyük bir şöhrete sahipti. Genelde Roma tarihçileri tarafından vahşi barbarlar olarak anlatılsalar da gladyatörler daha alt kesim tarafından kahraman ilan edilmişti. Portreleri sokaklardaki duvarlara asılırdı. Çocuklar kilden yaptıkları gladyatör figürleriyle oynardı. En popüler gladyatörler bugünkü ünlüler gibi birçok ürün tanıtımı yapardı. Gladyatörler birçok genç kızın biricik sevgilisiydi. Çoğu kadın gladyatör kanına bulanmış saç tokaları ya da mücevherler takardı. Kimi kadın ise afrodizyak etkisi yaptığını düşündüğü için kozmetik malzemelerine ve kremlerine gladyatör teri karıştırır ve bu ürünleri sıklıkla kullanırdı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.